Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve muhtemelen bu video bu serinin son videosu olacak. Zaten kaydı başlatmamdaki temel motivasyon bu konuşmayı yapmak. Normalde videonun sonunda konuşacaktım ama spontan bende her şey. Şu anda direkt dilim o şekilde döndüğü için bu konuşmayı yapıyorum. Yani harcadığım emeğe değecek bir geri dönüş olmuyor bu gerçek dünya örneğine. İnsanlar sürekli benden gerçek dünya örneği istedi. Ama gördüğüm kadarıyla etkileşim de yok. Hiçbir şey yok. Yani fuzuli buna bu kadar vakit gömmek bana çok anlamlı gelmiyor şu saatten sonra. Dolayısıyla dediğim gibi bu video bu serinin son videosu olacak. Bu videoda da şey yapacağız. Şu Surge'ü yapacağız ve sonrasında hiç refaktör falan etmeyeceğim hiçbir şeyi. Görüntüyü de refaktör etmeyeceğim. Burada bırakır GitHub'a koyarım. Linkini de bu videonun ve diğer videoların altına koyarım muhtemelen. Oradan bakıp görmek isteyen görebilir. İşte tasarımı güncelleyebilir ve benzeri. Kısmet olursa bir sonraki seri Next.js serisi olacak. Onu da hiç bilmiyorum. React'ı da hiç bilmiyorum. Yani hiç demeyeyim, sıfır demeyeyim ama bilmiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Yeni şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyor ve beni açıkçası çok motive ediyor. Dolayısıyla yine .NET Core vardı aklımda ama .NET daha doğrusu şöyle modern ve bilmediğim alanlardaki konular üzerinden aslında bir şeyler anlatmak istiyorum. Bana da katkısı faydası olsun diye. Başım öyle bir ağrıyor ki gözlerimi açamıyorum. Şimdi ne dedik? Şu arama kısmını yapacağız. Search adı. Dolayısıyla şöyle Pages'a gittik. Şuraya Search diye bir tane şey oluşturalım. Sayfa oluşturalım. Şunu şöyle kopyalayalım. Şunun adı da Search View olsun. Geldim burayı yeniledim. Tamam. Geldi. Şimdi bana iki tane şey lazım. Bir tanesi Services'e gideceğim. App'e gideceğim. Movie Service'e gideceğim. Aslında şöyle yapayım. İyice safsaklamayalım. Search Service TS diyelim. Şunları silelim. Şuraya da gelip Search Movie olsun adı. Keyword as aynen string. Tamam. Bu olur. Şu ne? Medya ıvır zıvır ver demişiz. Aslında nasıl yazmam lazım? Sam değil. Medya tekrar. Şimdi nasıl yazacağım bilmiyorum açıkçası. Şeyde çalışmıyor zaten. Ver yazamıyorum bunu tekrar. Ver dedik medyanın içerisindeki şöyle yazabiliyor muyum? Yazamıyorum çünkü şuna kızdı. Peki ver dedik mesela. Title var burada. Bu tabii şeyin title'ı. Şu türün title'ı. Bu bizi kesmez. Medyanın böyle yazabiliyormuşuz. Some title contains keyword. Tamam uyar. Bir de şuna şey ekleyelim. Açıklamalarda da arasın. Becerebiliyorsa. Aynen öyle. Burada şunu söyledik. Contains dedik. Yani şu keyword geçiyorsa içerikte onu ekranda göstereceğiz. Ya da şeyde description'da geçiyorsa. Burada start with, end with yani bu kelimeyle başlıyorsa ya da bu kelimeyle bitiyorsa şeklinde de koşullar yazabiliyoruz. Normalde Prisma dokümanlarında görmüştüm. Şimdi çok ahkam kesmeyeyim ama sadece hatırlatayım. Burada text search için bir şeyi var bunun. Şöyle bir yazalım bakalım. Bu nasıl yazılıyor acaba? Şuradan bakalım. Prisma.js search diyelim mesela. Full text search tamam aslında şu. Bakmıştım buna çünkü. Full text search diye bir şey var. Direkt search yazabiliyorsunuz. Bunu yazabilmek için de şemayı oluştururken galiba bunlara çok detaylı bakmadım. Full text deyip content'in o şekilde indekslenmesini sağlıyorsunuz. Sonrasında da bu alanlar içerisinde detaylı bir search işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bunu kapatalım artık. Bu dursun. Server'a gideceğim tekrardan. API'ye gideceğim. App'e gideceğim. Buraya geleceğiz. Bir tane folder oluşturacağız. Search
Tam search diye, noktası yok artık. Buraya da bir tane, aslında şuradan bir yerden kopyalayabiliriz. Home movie, şunu kopyalayayım. Bunlardan bir işim yok. Aslında var, nasıl yok? Şununla işimiz var. Bunun adı da şey olacak. Search service, aynen. Add import diyelim. Search movie diyeceğiz. Query string'den okuruz. Neydi? Get query event dedik. Bir de key mi vardı ya? Ya da boş ver ya. Const query nokta keyword nokta toString mi diyecektik? Ne diyecektik? Tamam. Böyle olur. Yoksa da boş gidiyormuş. Boş gitmesin kardeşim. Hatta şöyle yapalım. Şunu şurada bir değişken atayalım. Keyword diyelim buna. Eğer keyword yoksa return null dönsün. Tam dolayısıyla artık şuna gerek yok. Keyword diyelim. Şunu da gelip tamam böyle dursun. Önemli değil. Search'e geldim. Sadece şunu yapacağız. App home video değil. Search. Tabi search, şuna movie diyelim. Başka bir şey de search ediyor olabiliriz. Mantıklı. Şöyle movie olsun. Query diyeceğiz buraya da. Buraya da şöyle bir tane yukarıya şey koyalım. Input. Şurada bir tane keyword diye şey koyacağız. Const keyword ref diyelim. Model keyword diyeceğiz. Şuraya da keyword nokta value diyeceğiz aslında. Dolayısıyla ne patladı? Şuraya bir tane daha şu Zavazingo'dan koyacağız. Şimdi güzel. Bir şey gelmedi. Düşünelim şimdi. Buraya yazdıkça tamam mı? Aslında şöyle yapalım ya. Direkt form yapalım şimdilik. Autocomplete'e gerek var mı? Bence gerek yok. Olsa da zaten kimse bakmıyor. Olmasa da kimse bakmıyor. Şuraya şöyle ara diyelim. Şuraya da şey diyelim. Submit nokta prevent handle search movie diyelim. Şunu kopartalım şuradan. Geldik şuraya. Burayı düzeltiriz muhtemelen. Biraz garip oldu, farkındayım. Tamam. Şu ana sayfaya gidelim. Bir film adı diyelim ki işler güçler. Gelelim search'e. Şuraya işler yazalım. Ara diyelim. Hiçbir şey olmadı. Niye? Ne oluyor ya? Ya yürü git. Şuna ara dedim. Hiç tın yani. Düşünelim şimdi. Search movie. Tamam mı? Ivır zıvır geldi. Keyword dedik. Şuraya geldi mi hikaye? Ona bakmak istiyorum. Kaydettim. İşler dedik. Hiç buraya gelmedi bile. Yani şu nasıl oldu bu? Şey çalışmıyor gibi gözüküyor ya. Search movie. Query yaptık. Get zaten değil mi bu? Şöyle yapalım. Search movie. Aynen get yani. Ekstra bir nanesi yok. Şu komple yenileyelim. Şurada default işler diyelim mesela. Yenileyelim. İşler geliyor.
şeye. Bu değil. Acaba şeyden dolayı mı ya? Türkçe karakter sorunu olabilir mi? Şuraya i diyelim mesela. Geldi. A desek. Şu kafayı ya şunu yanlış yaptık da şunu adam gibi ben bir 2 dakikada düzelteyim. Const şöyle yazacağım burayı, tamam mı? Ref diyeceğim. Dolayısıyla şunu kat yapacağım. Şuraya getireceğim bunu. Şuna async diyeceğim. Şu aşağı geleceğim. Value eşittir. Refresh'e falan gerek yok. Şuna da gerek yok zaten. Şuna data diyelim de şu karışmasın şurada. Şöyle diyelim. Geldik. Ara dedik. Geldi. İşler dedik. Hiçbir şey gelmedi. O muhtemelen şeyden Türkçe karakter muhabbeti. GÜ diyelim. Yine bir şey gelmedi. G diyelim. Bir şeyler geldi. Peki ne geldi G dediğimizde? Tabi bunların mesela Volkswagen GTI bilmem ne neymiş o. Şöyle yapalım. Ara diyelim. Tamam. Gayet güzel çalışıyor. Bir Türkçe karakter sorunu var. Şimdi ona girmeyeceğim çünkü o muhtemelen zırıltılı bir iştir. Tamam. Şuraya bir tık şey yapalım. Görüntüsünü düzeltelim. Class diyeceğim. Class padding 2 piksel. 2 piksel iyidir. Rounded diyeceğim. Güzel. Şuna da class flex diyelim. Sonrasında margin ya da şey diyelim. Gap 2 iyidir. Geldim şuraya. Margin right 2 diyelim. Niye ayrılmadı? Neyse ayrılmasın, hiç ona bile uğraşamam. Bu görüntü fena olmadı. Bence de yeterli aslında. Şuraya işte ne bileyim bir şey yazalım. Ne yazalım? For bigger bilmem zarttır zurttur. Geldim. Yazdım. Ara dedim. Ara dedim. Bulamadı yine. For dedim. Buldu bir şeyler. Tamam, gayet güzel. Şeye baktım aslında da. Şu contains'ler güzel çalışmıyor. Şunu kaldıracaktım. Tam geldi aklıma. İşte mesela diyelim ki şu neymiş? Tears of bilmem ne. Geldim geriye. Yazdım tears diye. Bir şey gelmedi. Muhtemelen şöyle yazsam gelir. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Bunda bir antikalık var ya. Smoking yazıyor. Mesela bunu aratalım. Yine bir şey bulmuyor. Smoking. Peki şuna mesela başlığı start with olarak arasın. Ara diyelim. Yine tın. Smoking. Hepsini büyük yazalım. Çalışmıyor ya. Şunu aratalım peki. Çalışmıyor arkadaşlar. Contains. Keyword. Buraya bu keyword nasıl geliyor acaba? Keyword dedik. Şu şeydeki keyword'ü kaldıralım. Şu keyword'ü bir kaldıralım. Şuraya şöyle bir bakalım. Yo, Rambo'da geliyor. Yani şu query ile bir sum ya şu. Ya bunun başka bir şey yok mu ya? Eni yok mu? Uzun uzun deneme yanılma yaptıktan sonra en sonunda şu şekilde, hatta şuraya description de ekleyelim. Çalıştı. Çok odaklanamadım açık konuşmak gerekirse dokümanlara falan. Denedim, yanıldım. Bir şeye geldi. Ne derler? Seviyeye geldi, öyle söyleyeyim. Şuradan bir tane şey bulalım. Film bulalım. İşte stil mesela gelsin. Yine çalışmıyor ya. Abi böyle bir acayip bir durum olabilir mi ya? Çalışıyordu bu daha. Demin çalışıyordu. Şöyle yazalım. Is yazalım. Çalışmıyor.
çalışıyor, bir çalışıyor. Komple yenileyim şurayı bir. Rambo geldi. Filmdi mesela, yazalım bakalım bulabilecek mi? Şimdi kaldıralım. Film yazalım. Filmdi. Yani olmadı. Search yapamadık arkadaşlar. Maalesef. Smoking mesela yazalım. Smoking. Smoke. Ha, bir dakika. La oğlum, ha bunlar bu entliyor mu bu gerizekalı ya? Şuraya description diyeyim. Şuraya Rambo diyeyim. Kendime kızıyorum. Smoke diyeyim. Canavar gibi çalışıyor aslında. İşler güçler yok çünkü description'da aramıyoruz. Bunun or more öyle bir şey var mı? Tabii canım, olmaz olur mu ya? Ver. Peki bunu nasıl yazıyoruz? Or diyorum. Bunlar orluyor muhtemelen bu şekilde. Dolayısıyla search'e gittim. İşler yazdım. Tamam, hadi bu gü diyeyim. Tamam, çalıştı. İşler işte acayip bir şey dememiz lazım. Şurayı yenileyelim. Aca yazınca da geliyor. Rambo yazınca da geliyor. Fena değil. Gayet güzel çalışıyor aslında. Deminden beri şeyden dolayı çalışmıyordu bu ya. Tabi bunları biz bunlar ormor demediğimiz için hem bunda o keyword olan hem bunda olan kayıtları arıyordu. Bir şey bulamıyordu doğal olarak. Neyse, orlamış olduk ve çalıştı. Yeni bir şey daha burada görmüş olduk. Evet, bir serinin daha sonuna geldik. Başta da söylediğim gibi. Umarım faydalı olmuştur. Yani benim baktığım açıdan hemen her şeyi denedik, deneyimledik. Database'idir, otantikasyonudur. Hatalar yaşadık bir sürü yeni şeyler öğrendik. İşte çalışma zamanları ile ilgili, routing ile ilgili, folder yapısı ile ilgili. Aklıma gelen hemen her şeye değinmeye çalıştım bu kısıtlı zamanda. Umarım birilerinin işine yaramıştır, faydalı olmuştur. Bu serinin muhtemelen son videosuydu. Bundan sonra bu seri için herhangi bir video üretmeyi düşünmüyorum. GitHub'da paylaşacağım zaten şu mevcut geldiğimiz noktayı. Oradan meraklısı alıp sağını solunu düzeltip güncelleyip kullanabilir, deneyimleyebilir hikayeyi. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda Vue ekosistemi ile ilgili, Next ekosistemi ile ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa Next.js ile ilgili yeni bir seriye başlamak istiyorum. Öğrenirken sizlere de aktarmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.